Gardiyan açın kapıyı. Gardiyan! Gardiyan açın kapıyı! Gardiyan! Cumhuriyetimizin 50. yılında kıymetli adliye mensuplarımızı ağırlamaktan büyük şeref duyarız. Cumhuriyet, milletimize lütfedilmiş en büyük miras ve elzem bir değerdir. İşte bu değer bizleri devletin yegane ve tabii maliki haline getirmiştir. Cumhuriyetle yönetilen devletlerde bilhassa hukukun üstünlüğü mühimdir. Adalet ve adaletsizlik bir devletin niteliğini belirler. Adaletin olmadığı bir yerde hürriyetten söz edilemez. Bahar, Serra Hanım gelmeyecek mi yoksa? Vallahi bilmiyorum ki. Yani gelecek dediler ama. Yani böyle bir tanışı, ahbabı yok mudur? Sorsak, öğrensek. İyi akıl ettin bak. Bir kız var adı Zeynep. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ben bir gidip sorayım geleyim. Ay yaşa Bahar. Kimse yok mu? Bu kadar yırttığına göre kesin imzaladı. Bahsi ben kazandım. Göreceğiz. Yan çizmek yok. Kırarım kafanı. O takım elbiseyi alacaksın bak. Gardiyan açın kapıyı! İyiydik böyle Serdar ya. Biraz daha yırtınaydı bey baba. Gardiyan! Gardiyan! İmzaladın mı? İmzaladım. Ver. Kapıyı açmazsam vermem. Numara yapıyor. Göstersene lan Deyus. Bil mi eğiliyorsun? Önce karımla görüştüreceksin. Beni derhal karıma götür. Hayvan herif! Yürü bakalım. Nereye götürüyorsunuz beni? Ha, bırak kocam nerede? Nazif nerede? Nazif bırak beni. Nazif nerede? Nazif. Bırakın lan! Nazif. Bırakın! Nazif. Nazif. Safiye! Bırakın! Nazif. Bırakın beni! Safiye! Affedersiniz hakim hanım. Mühim değil. İzninizle hakim hanım. Salih Bey Bahar'a Serra'yı sormuşsunuz. Birazdan Beyoğlu Musiki Cemiyeti Korosu aramızda olacak. Şimdi ise koromuzun sanatçılarından Aytun Tamam Çelebi, Zeynep. Gültan. Ben durumu açıklarım Salih Bey. Hakim hanım. Boşuna buraya kadar zahmet etmişsin. Bana sorsaydın ben söylerdim. Serra bugün beni arayıp müsaade istedi. Ne için? Paris'e gitmek için. Kızıyla bir süreliğine Paris'e gitti Serra. Kaçtı demek. Ne demek kaçtı? Kimden kaçacak? Bu nasıl bir üslup? Hakim hanım sizinle tartışmak istemiyorum. Müsaadenizle. Salih Bey. Nereye? Ben konuşma bitti demedim. Geç gelemez olaydı. Seni nereden gördüm keşke görmez olaydı. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Evvelce ben değil hep sen yanardın.
yarım. Ne demek istedin Salih? Hı? Neyin peşindesin? Tanımadan etmeden bir insanı nasıl suç ortağı yaparsın? Ha? Nasıl itham edersin? Bu mu senin adalet anlayışın? İnsanlar bize bakıyor hakim hanım. Ne yapmaya çalışıyorsun Salih? Kızım seni nasıl çağıralım? Soyadım Alev. Sahnede hep öyle denmesini hayal etmiştim. Alev diyebilirsiniz. Hay hay. Kızım bir de bir misafirim var. Seni görmek istiyor. Kimmiş? Merhabalar. Ayten Hanım, anımsadınız mı beni? Nişanınıza gelmiştim hani. Necdet. Sizin burada ne işiniz var? Ben de sizi görünce şaşırdım burada. Mahir kardeş çok hoş bakmaz böyle şeylere. Haber var mı burada olduğunuzdan? Kızmazsa sonra. Haberi yok. Endişe buyurmayın. Aramızda kalacak. Bana güvenebilirsiniz. Sırdaşız artık. Size minnettarım. Sen iyi misin? Sen Beni affet Safiye. senin bunda ne kabahatin var ki Nazif? Affet. Sen bir şey yapmışsın. Şu an benim yüzümden buradasın. Benim yüzümden acı çekiyorsun. Eziyet çekiyorsun. Sana bunları yaşattığım için beni affet. Bana bunları neden söylüyorsun Nazif? Neden? Ben sadece adalet istiyorum hakim hanım. Nasıl laf bu şimdi? Niye yapıyoruz bu mesleği? Hepimiz adalet istiyoruz. Madem öyle, neden Serra Aşık'ın birden sırra kadem basmasına şaşırmıyorsunuz? Cinayetin tek tanığının elini kolunu sallayarak çekip gitmesine nasıl izin veriyorsunuz? Serra sanık değil, tanık. Önce size bunu hatırlatırım. Ayrıca Serra kaçmadı. Bu Nazif Kara'nın bir oğlu varmış. Mahir miymiş, neymiş ismi? O kabadayı bozuntusu gitmiş kızın kapısına dayanmış. Annesini tehdit etmiş. Ne münasebet genç bir anneyi korkutmak. Yaşlı bir kadını tehdit etmek. Asıl bu Mahir Kara'nın ifadesini aldırtmak gerek. Tabii. Haklısınız hakim hanım. Onu da karakola alalım. Bana kalırsa Nazif Kara'nın bütün ailesini yargılayalım. Hatta hepsini karakola çekip bir izah verelim. Babasından başlayalım. Yargısız infaz yapalım. Asalım adamı olsun bitsin. Olur mu hakim hanım?
Şimdi ise sırada koromuzun yepyeni sesi Alev. Safiye. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil bir bahar gülen şen sevdalar var. Ne oldu Mahir, anlatsana. Abi Serra Paris'e kaçmış. Ne diyorsun sen? Ciddi misin? Ya böyle iş ya. Şş, tamam, sakin ol, tamam. Anlat bakayım olanları. Arzular orada, zevk oradaydı. Bir deniz ki aşkın dalgalar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil bir bahar. Abi. Sürprizimi beğendin mi? Fevkalade. Dahası var. Sahneye çıkarttık. Fotoğraflarını çektirdik. Dahası gelecek yani. Sen bu işi kapacaksın Necdet. Ayten, kızım, Nasıldım hocam? Sizi mahcup etmedim umarım. bilakis gururlandırdın. Teşekkürler. Fevkalade. Ben uzun zamandır böyle bir ses dinlemedim. Hocam. Harikasınız. Kızım, ben yine gelirim. Bu gece aramızda kalacak değil mi? Ayten Hanım. Ne siz beni gördünüz ne de ben sizi. Mutluluğumun bozulmasını istemiyorum. Bunu ben de istemem. Müsaadenizle ben artık kalkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne o Hakim Hanım? Benimle dans etmeden mi gidiyorsunuz? Turgut abi ayakkabılar ayağımı çok sıktı. Eve gitsem iyi olacak. İyi, ben bırakayım seni. Hayır, teşekkür ederim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Siz bilirsiniz Hakim Hanım. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Turgut Bey. Biz dans edelim mi? Ne dersiniz? Hay hay Bahar Hanım. Sizin gibi güzel bir hanımefendi hiç geri çevrilir mi?
Feride'nin canı sıkkın. Ne oldu? Salih'le mi kavga etti? Sormayın Turgut Bey. Salih Serra ile görüşmek istiyormuş. Serra? Ne yapacakmış Serra'yla? Vallahi rahmetli Süleyman Bey'in cinayetiyle ilgili konuşacakmış. Ne konuşacaksa artık. Sen daha yakından tanıyorsun ama bu Salih biraz işgüzar galiba. Yok aslında. Çok iyi biri. Çok da tatlı. Onun bütün derdi hakim hanımın gözüne girebilmek. İyi bir avukat olmak istiyor. Hepsi bu. Evet, iyi bir öğrenci. Ona şüphem yok. Peki hiç sana açıldı mı? Yani evli mi? Bir ailesi var mı? Nerede yaşıyor? Yok Turgut Bey nerede? Salih tam bir sır küpü. Aslanım, Serra senin yüzünden kaçmış olsa bunu ta o zaman yapardı. Biliyorum abi. Serra'yı gerçek katiller kaçırdı. Belli ki hesaplı planla yürütüyorlar bu işi. Erdal abi. Sence Feride Serra'yı çağıracak mı duruşmaya? Yoksa ilk duruşmadaki ifadesiyle mi kalacak olay? Yeni bir durum. Ne bileyim, delil çıkmadıkça çağırmaz. Serra Aşık anlattı, senin hakime de ona inandı bana sorarsan. Yani top hala sende bende. Dosyada bir boşluk, bir tutarsızlık bulmamız gerek. Ya da gözden kaçmış bir delil. Senin anlayacağın hakime hanımla mesaiye devam. Terslendim Feride'ye. Didiştik biraz. Adliyenin kapısından almayabilir yine beni. Yapma işte şunu be aslanım, yapma! Nasıl yapmayayım abi? Hanımefendi gözümün içine bakmış, Mahir Kara'yı karakola çektirelim diyor. Aileme yargısız infaz yapıyor. Nasıl tutayım kendimi? Mahir, eceline mi susadın sen? Tutacaksın kendini. Hem kendini hem de babanı mı yakacaksın? Bak aslanım, bu yola girerken söylemiştim ben sana. İçindeki Mahir'i susturacaksın. Kendine yenilmeyeceksin. Ya demiştim ben bunu sana. Nazif abi. Abi. Gel. İstediklerini kopardılar değil mi abi? Yoksa bırakmazlardı ki seni. Gel abi. Gel. Gel şöyle. Gel. Gel yat. Yanıyorsun sen. Geldi mi seninki? Yatsı var Faruk. İyi değil Nazif abi. Beter olsun. Ellerine sağlık Serdar'ım. Nazif abinin oğlunun da ellerine sağlık Faruk. Biraz kesmiştin sesini. Arayayım mı gene Mahir'i? Hadi lan. Dur abi. Geldim. Geldim. Dur abi. Dur. Dayan biraz.
Kuzum sen uyumadın mı? Anne nerede kaldın? Öldüm meraktan. Neden çağırmışlar? Görebildin mi babamı? İyi gördüm. Yasak kalkmış, baban istemiş görüşmeyi. Hepinize selam etti. Hadi yat artık, sabah konuşuruz güzel kızım. Anne beni bilmiyor musun? Sabaha kadar uyuyamam ben şimdi. Neler anlattı babam? Sordu mu bize? Çok iyi, çok özlemiş sizi. Hadi, hadi kızım. Anne, neyin var senin? Anne? İyi değilsin sen. Aferin sana Serdar. Rahmetli Süleyman Bey'in kanı yerde kalmadı sayende. Estağfurullah. Vazifemiz. Doktor raporu aldın değil mi? Almaz mıyım? O da burada savcı. Her şey usulüne uygun oldu. Muayenesi yapıldı Nazif Kara'nın. Ne darp izi var ne de işkence. Cürüm yok diyorsun yani. Murat adamın karısına çok doğru davranmamış. Nizamiye'de de askerler imza almışlar içeri girişte. Hemen el attım, imza uçtu. Bu gece ya da başka bir gece o kadın buraya hiç gelmemiş oldu. Bir işte düzgün yapın kardeşim ya. Çık. Yani koalisyonun yapılmaması bize zarar Turgut'cum. Kim bizden, kim değil, dengeler ne olacak hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden durdurdum sevkiyatı. Çetin Bey, kabineyi kolçan edecektiniz. Şu rahmetli başsavcının tahaririyle ilgili kimsenin kulağına su kaçmamıştır değil mi? Temiz. Başsavcı ile birlikte araştırması da mezarda. Pardon, çok önemli bir telefon bekliyorum. Tabii. Alo, Turgut Bey benim. buyurun savcım. Nazif Kara suçunu itiraf etti. Haber vereyim istedim. Annem, Nazif yok karşında. Bir şey olmuş sana. Gittiğin gibi değilsin. Saklama benden ne olur. Kötü mü davrandılar sana hapishanede? Bu yaşımda kocamdan bile bir fiske yememişken... yarı yaşımdaki bir gardiyan tokat attı bana. Çok ağrıma gitti İlknur. Elleri kırılsın. Güzel annem. Babam. Ona da bir şey yapmışlar mı? İyi değildi. Bana hep beni affet dedi durdu. Üsteleyince de sana iyi koca olamadım. Çocuklarımı babasız bıraktım dedi. Ne yaptılar ona bilmiyorum ama Nazif'im iyi değildi. Devletin hapishanesinde nasıl olur böyle bir şey? Ne hakları var o heriflerin? Sessiz ol kızım. Demeyeceğiz bir şey kimseye. Ne demek saklamak? Bilakis söyleyeceğim abime gitsin hesap sorsun. O adamlar kim anne? Ne hakla sana el kaldırıyorlar? Bak ben evimize geldim kızım. Kanlı canlı karşındayım. Yok anne duramam ben. Abime söylemem lazım. İlknur. Şu burnunu da bir dinle. Bana ne olduğunun ehemmiyeti yok. Baban orada. Ya ona bir şey yaparlarsa? Ya Nazif içeride bunlara dayanamazsa? Tehdit ettiler beni. Hele burada olanları bir anlat. Kocan ölür dediler. Ağzımızı kapayacağız. Ne Mahir'e ne başkasına bir şey demeyeceğiz. Bana bak İlknur. Hiç şakam yok. Eğer bir söyle
Sana sütümü helal etmem. Cumhuriyet'in yıl dönümü uğurlu geldi. Süleyman Yılmaz'ın katili suçunu itiraf etmiş. Başka türlüsü olmaz zaten Turgut'cum, sen olağanüstü bir savcısın. Senin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Bak ne diyorum, bu olayı manşetten verelim, seni de patlatalım. Kahraman savcı cinayeti çözdü misal. Yok yok, sakın beni karıştırmayın. Hay hay. Yalnız bana bir belge verebilir misin? Böylelikle olay asparagas olmaz. Benden çıktığı belli olmasın. Aşk olsun Turgut'cum, yani bunu söylemem bile abes. Peki bu Nazif Kara niye öldürmüş başsavcıyı? Bize iyilik olsun diye değil herhalde. Yok, oradaki hesap başka. Ama size de iyiliği dokundu tabii. Sonuçta o dosyada benim değil, sizin adınız var. Çetin Bey. Nazif abi. Bu böyle olmaz. Çağıracağım gardiyanı, doktor getirsin. İstemem. Kimseyi çağırma. O adamlardan ölsem yardım istemem, anladın mı? Sen bana bir limonlu çay ver. Tamam mı? Peki abi. Sen nasıl istersen. Üşüyorum. Sağ ol. Size de zahmet oldu. Estağfurullah, rica ederim. Yolumun üstü zaten. Ayrıca sizi bu saatte yabancı bir taksiyle göndermek doğru olmazdı. Teşekkürler. Müzeyyen Senar sever misiniz? Kim sevmez? Bence bu kadar üzmeyin kendinizi. Yani Mahir kardeş kıskandığından izin vermemiştir. Biz erkekler biraz böyleyiz işte, bencilizdir. Ayrıca fena bir şey yapmadınız ki siz canım. Yani koroda çoluklu çocuklu insanlar bile var. Bence siz bu işin peşini bırakmayın. Yeteneklisiniz çünkü. Sağ olun. Kolay gelsin Muzaffer abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Annemin görevini sen mi devraldın? Senin başımızda olduğunu bilmeden gözümüze uyku girmiyor işte. Al abi. Sağ ol canım. Karnın aç mı? Bir şey hazırlayayım sana. Yok. Ağladın mı sen? Yok. İlknur. Bir şey mi oldu? Yok abi. Canım sıkkın işte, biliyorsun. Derdini anlatmayan derman bulamaz derler güzel kardeşim. Sonra konuşuruz abi. Çok geç oldu şimdi. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da.
İlknur. Annem nerede? Başı ağrıyordu onun, yattı erkenden. Anne, dayım mı geldi? Doğru, yatağa Nazif. Ama anne. Nazif dedim. Canım burnumda zaten. Her şey için müteşekkirim Necdet Bey. Lakin böyle olmaz. Müsaade edin size eve kadar bırakayım. Yok, olmaz. Ben giderim. Peki en azından siz eve girene kadar bekleyeyim. Malum geç oldu, ne olur ne olmaz. Ayten Hanım. Bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka arayın lütfen. Çok teşekkürler. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Efendim anne. Aşk olsun Feride. Hani eve gelince odama uğrayacaktın? Uyuyorsundur diye düşündüm anne. Neler yaptın bakalım? Dans ettin mi? Güzel miydi? Dans ettim. Nasıl geçti peki? Güzeldi. Turgut Bey mi getirdi seni eve? Erken geldiniz. İyi istirahatler anneciğim. İyi geceler. İyi geceler.
Çok özlemiştim albayım. Bu gece adın Feride. Unutma. Yazıyor. Bugün saatlerin 1 saat geriye alındığı yazıyor. Yazıyor. Uyandı. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın abi. Annem. Akşam başını ağrımış. Hayırdır? Canı sıkacak bir şey mi oldu? Yok oğlum, yorgunluk işte. Sebep başka olmasın? Senin derdin babam, biliyorum. Siz hiç bu kadar ayrı kalmadınız. O içeride hapis. Sen burada. İnsanın canı yandıkça bedeni naz edermiş. Öyle mi? Sen derdin bunu bana. Geçecek annem. Bu kara günler geçecek. Sen kendine iyi bak. Hepimizin sana ihtiyacı var. Hadi size kolay gelsin. 2 lokma yemeyecek mi oğlum? Yok anne, canım çekmiyor. Ağlıyor değil mi arkamdan? Görmeyeyim, üzülmeyeyim diye seni yolladı. Bugün gidecek misin görüşe? Yasak kalktı mı haber yok. Ama öğlen gideceğim. Yarın da hep beraber gideceğiz inşallah. İnşallah. Anneme iyi bak. Yazıyor. Beyhan Kral'ın 1973 güzellik kraliçesi seçildiği yazıyor. Yazıyor. Beyhan Kral'ın... Mahir! Hayırdır abi? Hayır, baban. Baban suçunu kabul etmiş. Evrak imzalamış. Ne diyorsun abi sen? Bir yanlışlık vardır. Yok aslanım. Cezayir savcısı aradı. Babam niye böyle bir şey yapsın ki? Günaydınlar. Hoş geldiniz savcı bey. Hoş bulduk. Evra almaya geldim, bir de gözlerime göreyim. Buyurun. Dayım. Karadayım. Teyzem. Karadayım nerede? Gitti abim.
Bak sana diyeyim Hafız. Bu herif sabaha çıkmaz ha. Vural. Durumu nasıl oldu? Allah şifa versin. Doktor lazım. Gardiyan! Gardiyan! Ne var? Nazif abinin revire çıkarılması gerek. İyi değil. Allah Allah. Daha dün gece gördü doktor. Turp gibisin dedi. Rapor bile verdi. İyi değil dedim. Dilekçe yazacaksın o vakit. O da anca pazartesiye kalır. Vallahi gelsin kendine de diyeceğim. Böyle cengaver gibi tek başına. Ne yapıyor, ne ediyor hiç haberimiz yok. Sen ne dersen de kimseyi karıştırmaz işine Mahir. Afiyet olsun. Olmadı, beğenmedik. Sıyırmışsınız abi. Hadi yürü. Beyler parasını unuttunuz. Unutmadık. Ödemeyeceğiz. Beyler parasını vermediniz. Size diyor beyler. Beyler! Bir şey mi vardı beyler? Ödemedik, ödemeyeceğiz. Var mı itirazı olan? Bu nedir ya? Soygundan mütevellit oluyor bunlar. Mahir de kaptırdı kendini. Hepten sahipsiz kaldık. Herkes de farkında bunun. Allah'tan bugün görüş günü. Yoksa dilekçe yaz, imza uğraş. Ben görüşürüm de sana sıkıntı olur. Zaten birlikte konuşalım abi. Tamam. Mahir. Parktan sonra kız kıza profiterol yemeye gidelim mi? Yaşasın. Yaşasın. Hadi bakalım. Turgut abi. Cemiyetimizin en güzel bayanları. İyi tatiller olsun. Teşekkürler. Hayrola? Sana büyük haberi vereyim dedim. Nazif Kara suçunu itiraf etmiş. Nazif Kara, ziyaretçim var. Abi, ziyaretçim varmış. Abi, belki oğlum gelmiştir. Revire çıkman için dışarıdan baskı yaparlar. Dilekçeyi elden verirler. Ha abi, hadi bir gayret kalksan, ha? Paşa gönlüm bilir. Tesadüfe bak, ben de bugün Lale Hanım'la sözleşmiştim. Beni bekliyor. Müsaadenle ben de sana eşlik etmek isterim. Olur.
Nazif Kara'nın itiraf ettiğini söyleyecek miyiz peki? Hayır tabii ki. Kesinlikle olmaz. Bu doğru değil. Çok üzgünler, ne bileyim, bir umutları olur diye düşünmüştüm. Turgut Bey, ben bugün davasına baktığımız maktulün evine gitmeyeceğim. Eskiden beri sevip saydım Lale Hanım'ın evine gideceğim. Tabii ki Süleyman abiden bahsedeceğiz ama davadan asla. Bu sebepten eğer siz de benimle aynı fikirdeyseniz gelin lütfen. Bunda saklanacak bir şey yok ki. Zaten duyacaklar. Evet ama benden değil, senden de değil. Biz bu davada bir taraf değiliz. Maktulü ve ailesini tanıyor olmamız bu gerçeği değiştirmez. Hala bana horoz şekeri alır mısın? Alırım balım. Gel bakalım ufaklık. Ben sana alırım, gel. Şeker rica edeceğim. Al bakalım. Halana da alalım mı? Halam sevmez bunu. Ne sever halam? Profiterol. Mahir Kara, baban gelmiyor. Zaten garezim var sana. Çabuk getir babamı. Baban kendi isteğiyle gelmiyor lan. Seni görmek istemiyor. Kimi kandırıyorsunuz lan? Karar getir babama. Yürü şekil. Hayır, sakin ol. Hayır. Hayır. Hadi lan. Hayır. Nerede lan babam? Hayır. Babamı getirin lan. Hayır. Tamam. Açın lan. Hayır. Hayır. Neden durgunsun? Nazif Kara'yı düşünüyorum. Sence neden durdu şimdi itiraf etti? Ne bileyim. Onun ince bir hesabı vardır. Ne ama bu? İdam edileceğini bilen bir suçlu. Neden itiraf eder ki? İyi hal için, kararı bozdurabilmek için Cumhurbaşkanı'na kadar yol var biliyorsun. Kendini acındıran bir dilekçe yazacak herhalde. Bırak lan! Nerede lan babam? Babamı görmeden gitmem lan buradan! Bırakın lan! Bıraksana lan! Kendi istemiyor laftan anlamıyor musun sen? Ulan babama bir şey yaptıysanız yakarım hepinizi! Yakarım lan bu hapishaneyi! Yakarım lan! Bırak lan! Bırak lan beni! Bırak! Hayır! Babamı göreceğim lan! Hayır tamam yeter! Nereye gidiyorsun abi? Babamı görmemiz gerek. Baban istemiyor Mahir. Zaten ortalığı yıkıp geçtin. Bir faydası oldu mu? Bir dahaki sefere içeriye alırlarsa şükret. Bir şeyler oluyor Erdal abi. Babam neden bizle görüşmesin? Neden durup dururken suçu üstüne alsın? Hapishanesinde bir dümen dönüyor. Mahir, burada onlar güçlü, biz değiliz. Kim bilir Nazif abiye ne yaptılar da böyle bir şey yaptı. Babamın etinden et koparsalar dayanır. Yapmaz. İlk defa mı yatıyor hapishanede? Vız gelir tırıs gider. O kadar dayanıklıdır. Babama bir şey olmaz. Adım kadar eminim. Başka bir şey var. Aksi çıksın kendimi vururum. Başka bir şey olmuş. Başka bir şey olmuş. Heves ettik hırgür çıkacak diye ama adamlar tırsık çıktı. Mahir yoksa bunlar hiçbir şey. Pasajı boş bırakmayalım. Şimdi siz gidin oraya. Ne ihtiyacınız varsa bunlardan tedarik edin. 5 kuruş da para vermeyin. Vallahi bizim de canımıza minnet abi. İyice huzursuz olsunlar. Atış serbest mi abi? İcap ederse her şey serbest. Otur şöyle. Nasılsın anneciğim? Gördüğün gibi kızım. Mahir nasıl? İyi mi? Vallahi ben de görmedim. Sabah erkenden çıkmış.
Yüzünü gören cennetlik zaten. Ne uğruyor ne soruyor. Ne yapsın kızım? Babası için koşturuyor. Bir türlü görüştürmediler. Ona deli oluyor. Nazif oğlum, hadi sokakta oyna biraz hadi. Anneciğim. Şimdi gücenme bana ama ben senin oğlundan biraz şikayetçiyim. Hayırdır kızım? O nasıl laf şimdi? Geçen gece süslendi püslendi bir yere gitti. O kadar koştum peşinden bana demedi bile nereye gittiğini. Anne bak vallahi bu Mahir bir işler karıştırıyor biliyorum ben. Önemli olan babanın Hakime Hanım karşısında ne dediği. Ben bunu zorla imzaladım. İşkence vardı, baskı vardı der, durum değişir. Buradaki amaç ne? Hakimin kanaatini etkilemek. Sonuçta bir kere ben yaptım demiş oluyor. Nahoş bir durum. Babam itiraz ederken bir dayanak olması gerek ama değil mi? İşkence gördüğünün ispatı mesela. Sen kaptın mı mesleği? Tabii. İşkence gördüyse bunu ispat etsek fevkalade olur. Ben evvel sene böyle kaç davaya baktım. Hepsinde de işkence yapıldığını kabul ettirdik. Hakimin kanaatini değiştirdik. Anladım. Burada önemli olan yine Feride Hanım'ın kanaati. Aynen. Kaptan Sağcı. Nereye aslanım? Görüşürüz abi. Kafa zehir. Yürek. Mangal. Bak kızım. Benden sana anne nasihatı olsun. Bir kadın erkeğin yanında durur, ona omuz verir. Arkasından tavuk gibi böyle her şeyi eşeleyip durmaz. İtimat edeceksin. Ama sen Mahir'in gönlüne yük, önüne set oluyorsun. Mahir babasının derdine düştü, ailesinin derdine düştü. Tamam da anneciğim ben sadece bana da bir şeyleri söylesin istiyorum. El gibi her şeyin dışındayım. Kızım herkes her şeyi ne kadar bilmesi gerekiyorsa o kadar bilir. Bak Ayten, o yüzükler daha takılmadı. Böyle devam edersen takılması da hayal olur. Mahir'i kazanmadan kaybedersin kızım. Çok merak ediyorsan ben sana söyleyeyim. Oğlum ailesi için uğraşıyor. Bir kadının arabasında görmüşler ama anne. O da mı ailesi için? Ne dediğini kulağın duyuyor mu kızım? Eğer arabaya bindiyse bir nedeni vardır, arkadaşıdır. Senin de evinden bir erkek çıkmış. Kimdi o? Ama o benim uzaktan... Tamam. Bak gördün mü? Her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Öyle değil mi kızım? Ha? Tamam anneciğim. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Sen çok etkilendin. Lale Hanım ne kadar zayıflamış fark ettin mi? Çökmüş kadın resmen. Vallahi içim parçalandı. Gidenin nereye gittiği meçhul ama kalan perişan oluyor. İstersen eve girme, şurada bir kahve içelim. Ardından da profiterol. Ben çok severim profiterol. Sen? Ben de severim ama Neşe'ye söz verdim. Eve girmem lazım. İyi istirahatler. Sana da Feride. Balım. Nasılsın bir tanem? Sana da. Bak söz verdim geldim gördün mü? Ne yaptım ben yokken? Anlat bakalım. Hiç gelmeyeceksin sandım. Gelmez olur muyum ben? Geldim bak. Resim yaptım bana. Senin burada ne işin var Salih İpek? Hakime Hanım. Ne işiniz var burada Salih Bey? Mühim bir gelişme olmuş. Onun için geldim. Tamam geliyorum. Balım
Sen bunları içeri koy. Yukarı çıkar, tamam mı? Hadi gir içeri. Gir içeri sen. Nazif Kara suçu üstlenmiş. Haberiniz vardır herhalde. Elbette haberim var. İlk ağızdan öğrendim. Ama evrak daha dosyaya bile işlenmedi. Senin nereden haberin oldu? Sana soruyorum Salih Bey. İtiraf ettiğin nereden öğrendin? Nazif Kara'nın avukatından. Sizi böyle tatil gününüzde rahatsız ettim ama ne düşündüğünüzü de merak etmeden duramadım. Gene haddimi açtıysam derhal gideyim. Yok. Konuşalım biraz. Buyurun. Karıştırıyorsun lan sen. Buyurun oturun. Buyurun. Sormadan edemiyor insan. Neden? Şimdiye kadar yapmadım diyen, bir ay sonra duruşması olan bir insan neden durduk yere suçu kabul eder? Vicdan. Ne oldu abla? Bir şey söyle. Birine bir şey mi oldu? Bak sen böyle yapınca ben çok korkuyorum. Ne olur doğru söyle. Sana su getireyim mi, ister misin? Alo, Ayten Hanım, iyi günler. buyurun. Ayten Hanım, herkes sizi, sesinizi konuşuyor. Nasıl bir tesir altına aldıysanız insanları hem teşekkürlerimi sunmak hem de koromuza katılmayı bir daha düşünseniz diye aradım. Hocam ben bir daha sahneye çıkmayacağım. Sağ olun. Beni bir daha aramayın. İyi günler. Abla sakin ol. Nurten beni neden durdurmadın? Ben bunu nasıl yaptım Nurten? Mahir duyarsa beni terk et. Ben onsuz yaşayamam ki. Ben ne yaptım? Nurten çok fena. Bana bir kolonya getir, bir şey getir. Anlamadım ki. Bir daha aramayın dedi, telefonu kapattı. Ben de tam tersi bir etki gösterir zannetmiştim. Velhasıl gelmeyecekmiş. Gelir hocam, gelir. Baksana ne kadar güzel çıkmış. Bak. Kız çok yetenekli. Ne zaman umutlansam sizin gönül gözünüzün açık olduğuna, beni hep yanıltmaya başarıyorsunuz. Sen neden bu kadar gerginsin? Tırnakların hep dışarıda. Gören de asılacak olan adamı senin baban sanır. Hakim Hanım, her sanığa önce suçsuz mu diye yaklaşılmasından yanayım. Suçu ispat edilene kadar her kişi masumdur. Öyle değil mi? Hukuk kuralı. Bu üslupsuzluğun senin bir gün başına bir dert açacak, ben sana söyleyeyim. Karşında bir mahkeme reisi olduğunu unutuyorsun çoğu zaman. Gözümün içine baka baka...
Neyse Salih Bey, biz bunları mesaide konuşalım. İyi günler Feride Hanım. Ha bu arada buraya kadar gelmişken dün gece için benden özür dileyeceğini düşünmüştüm. Feride Hanım, herkesin bir yaratılışı var. Evet, sivri dilliyim, bazen ani çıkışlarım olabiliyor. Ama sizin de benden aşağı kalır yanınız yok. Ben sizi olduğunuz gibi kabul ettim. Siz de beni böyle kabul ederseniz sevinirim. Şurada 20 gün kaldı stajınızın bitmesine. 20 gün daha katlanacağız artık birbirimize. Sonrası yok. Evet, 20 gün. Dile kolay. 20 gün. Nazif abi. Nazif abi. İyi misin? Su vereyim mi? Gel abi. Abi gel. Abi gel. İyi misin? Gardiyan! Gardiyan! Nazif Kara. Durumu iyi değil, ateşi düşmüyor. Bir şey olursa vebali sizin. Ne yapayım yani? Allah belanızı versin. Salih İpek. Bize dosyası gelmiş. Ama onaylatıp baroya size geri göndermişiz. Benim inceleme fırsatım olmadı. Bir göz atmak istiyorum. Hayırdır? Enteresan bir zat. Nazif Kara duruşması akabinde mantar gibi karşımızda bitti. Her şeye maydanoz. Hakim Hanım da aklını bulandırıyor. Hafiyeliğe meraklı. İnanmazsın, parmak izi buldu. Var bir iş diyorsun yani. Belki de günahını alıyorum. Ama var bir pislik. Ben de pislikleri sevmem, bilirsin. Sen yılların kurdusun. Var diyorsan kesin bu işin altından bir bit yeniği çıkar. Sen bir dosyasını bul. Adresi nedir? Kimi kimsesi var mı? Diploma notu ne? Ben bir araştırayım. Merak etme. Yarın dosyasını bulurum. Sana da haber veririm. Nihayet gelebildin. Hayırdır Nazif? Ne oldu? Yüzünü gören cennetlik. Sen nereden öğrendin bakayım o lafı? Ayten abla senin için öyle diyor. Bak. Başka ne diyor? Boş ver onu. Sana küsüm ama erkek erkeğe konuşmamız gereken bir şey var. Tamam. Söyle bakalım delikanlı, seni dinliyorum. Anneanneme gardiyanlar vurmuş. Ne diyorsun sen Nazif? Konuşurlarken duydum. Senden saklıyorlar. Dün gece anneannem hapishaneye gitmiş. Orada dövmüşler. Sen anlama diye kaçıyor senden. Anne! İlknur! Anne! İlknur! Abi. Hayırdır oğlum? Sana kim dokundu anne? Kim dokunsun, bir kaza oldu. Anne! Yalan söyleme, kalbini kırarım. Sana kim dokundu? Hapishaneye ne zaman gittin? Benden neden saklarsınız? Korktum Mahir. Anlatırsan kocana zarar veririz dediler. Ben de korktum. Böyle mi koruyacağız anne birbirimizi? Hı? Yalan söyleyerek mi? Saklayarak mı? Bir de bana kızıyordun. Biri benim annemin canını yakıyor, benim bundan haberim yok. Korktum oğlum. Babana bir şey yaparlar diye korktum. Sana, çocuklarıma, torunuma bir şey yaparlar diye korktum. Çünkü onlar kalplerini susturmuşlar.
Senin benim gibi değil onlar. Annem, güzel annem. Böyle saklayarak anca birbirimizin kalbini kırarız. Artık bizim hasımlarımız var. Birbirimizden elimizi çekersek, birbirimize arkamızı dönersek böyle kuş gibi avlarlar hepimizi. Ama kenetlenirsek kimse giremez aramıza. Bu lafım hepinize. Anne hazırlan, hemen çıkıyoruz. Nereye oğlum? Acele et, bekliyorum kapıda. Abi. Abi çok haklısın. Ne desen haklısın. Ama bak. İlknur. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Hiç. Abi. Durun. Herkes bize bakıyor. Hadi içeri girelim. Geç. Yapma böyle İlknur'um, sakin ol. Saklamayacaktık. Söyledim ben, anlatacaktık her şeyi. Yok. Abin de çok ileri gitti ama. Ne hakkı var ki sana böyle davranmaya? Zoruma gitti vallahi. Haklı Bülent. Çok haklı. Sanki o her şeyi anlatıyor. Hiç gizli iş çevirmiyor değil mi? Günlerdir grand tuvalet giyinip gidiyor. Ne eve geliyor ne dükkana uğruyor. Ona hesap soran yok. Ne diyorsun sen Bülent? Abin tehlikeli işler çeviriyor. Sus! Sus! Zevzeklik etme. Madem tasvip etmiyorsun, yardımını da almayacaksın o zaman. İlknur! İlknur! Ne oluyorsunuz evladım? Yok bir şey anne. Küçük arkadaşım, yoldaşım. Bana yardım ettiğin, evin kadınlarına göz kulak olduğun için sağ ol. Ama yiğit adam kapı dinlemez. İspiyonculuk hiç yapmaz. Sen de bir daha yapma, olur mu? Küstün mü bana? Asla. Olur mu öyle şey? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Dayı, Ha dayı. hala sözün söz mü? Erkek sözü mü? Ben sana ne dedim aslanım? Ölürüm de sözümden dönmem. Dayına biraz daha zaman ver. Deden yakında eve gelecek. Dün balo, bugün birlikte geziye çıkmalar. Ümitlenebilir miyim? Hangi manada annem? Yani Turgut Bey'in yaşı alıp başını gidiyor. Bir yuva kurması elzem. Bana sorarsan o da yanıp tutuşuyor bunun için. Çok da güzide bir hayat arkadaşı olur kendisinden. Tamam anneciğim. Ben iletirim senin bu fikrini. Turgut abi için münasip bir eş arayışında olduğunu. Hı? Ne dersin annem, olur mu? Ha bu arada eğer istersen sana yardımcı da olabilirim. Turgut abi nasıl bir insan, ipuçları verebilirim. Sen de ona göre namzetleri elersin, sonra da seçersin. Olur mu? Bu da ne demek şimdi? Çöp çatan mıyım ben? Bir nevi anneciğim. Anne benim karnım zil çalıyor. Yemekte ne var? Mevzuyu değiştirme Feride. Ben mevzu kapandı sanmıştım anneciğim. Turgut Bey büyük de sen küçüksün. Hı? Onun sapı bunun çöpü. Kaç yaşına geldin Feride? Yalnız mı geçer ömür? Melih'e de hiç itimat etme. Bulur birisine, anında evlenir. Alır çocuğu gider. Sen de ibibik kuşu gibi kalırsın burada tek başına. Anne biz Turgut abiden konuşuyorduk. Ne ara mevzu bana geçti? Orayı ben kaçırmışım. Sen vurma zipliğe.
Ne arıyorsun, ne bekliyorsun? Bilmiyorum ki. Çok yalın anneciğim. Aşkı arıyorum ben. Bir ömür boyu mutlu olmak için. Hadi çok karnım acıktı, yemek yiyelim. Hadi. Vardiya değişim başladı. İyi bak anne. Hangi hayvan göstereceksin? Ya sana bir şey yaparlarsa? Öldürsünler beni anne. Umurumda mı? Sana kalkan eli yaşatırsam ben zaten ölmüşüm. İşte bunlar. Dokunursa. Yalçın. Sana zahmet annemi eve götür. Sen ne yapacaksın? Hadi annem eve. Oğlum yapma. Sana bir şey olursa ölürüm ben. Annem. Evde görüşürüz. Bakın beyler baştan uyarıyorum. Öyle hile hurda yok. Savcı bey yakalarsa atar içeri ha. Bu zarf sizeymiş Çetin Bey. Yok. Umarım seninle hep aynı cephede oluruz Turgutcuğum. Zira karşı tarafta olmak ürkütücü. Bu yazı işleri şefine ulaştığına sabah kalktığımda haber manşette olsun. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Nereye götürdü seni? Nereye olacak? Hapishaneye. Tutturdu adamları gösterdi. Gördünüz mü adamları? Ne yapacakmış peki? Bir bilsem. Bir bilsem. Tamam bakalım. Kavun da getir.
kanımı akıtıyorum ki sizin pis kanınızı akıtmayayım. Öfke meceliniz olmasın. Kalkın ana! Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın sen? Sen mi dokundun lan anama? He? Sen Nazif Kara'nın oğlusun. İyi bildin. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Dağ başın burası. Gene! Yakarım, yaklaşana yakarım. Geri bas! Hanginiz dokundu lan anama? Bu elinde mi dokundun lan anama? He? Bu elinde mi dokundun? Erkek misiniz lan siz? Kadına el kaldırıyorsunuz. Erkek misiniz? Erkek misin lan sen? Senin anan yok mu lan? Senin anan yok mu lan? Bu elinde mi dokundun lan? He? Cevap versene. Erkeksen konuşsana. Cevap versene. Pis eliniz bir daha benim aileme uzansın. Keser atarım. Baksana. Turgut Bey nerede? Şurada. Keyfi yerinde mi? Birkaç el kazandı. Merhabalar. Saygılar. Kapıda bekle Necdet. Oyunu kesmek olmaz ama zamane gençleri densiz oluyor. Kusura bakmayın. Müsaadenizle. Hadi biz de biraz soluklanalım. Bu bayır Türkluğunu affettirecek bir şey söyle bana Necdet. Havadisler güzel abi. Çok güzel. Çok güzel de... Ne yapacağız bunları? Evimizin duvarına mı asacağız? Abi, kızla aramda bir yakınlaşma doğdu. Güvenini kazanmam lazım. Şimdi ben diyorum ki bu fotoğraflar bir başkasının eline geçse... ben de gidip kurtarsam. Kızın kurtarıcısı olacaksın yani ha? Güzel. Sevdim ben bunu. Abi. Yalnız diğer havadisler nahoş. Kibar Nazif'le Dalyan Rıza Trabzon'dan hapishane arkadaşıymış. Üstelik Kibar Nazif Dalyan'ın hayatını kurtarmış. Hakları, hukukları biraz eskiye dayanıyor yani. Senin hakkını hukukunu ben Necdet. Şimdi ben seni burada bir kazığa otursam doyar mıyım doymaz mıyım ha? Abi yani haklısın da neticesinde de olan oldu ama. Olan oldu ha? Olan oldu. Bu pislik üzerimize bulaşsın. Bu sefer Osman'ı yakarım Necdet. Osman'ı karıştırma abi, Osman'ı karıştırma. Oğlum, Turgut Bey'in işi çıkmış, eve dönüyormuş de. Kusura bakmasınlar, ben Çetin Bey'i ararım. Abi, aramızda bu. Senin elinde Necdet. Senin elinde. Artık Ayten'e mi ayar vereceksin? Evlerini, damlarını başlarına mı yıkacaksın? Ne yapacaksan yap.
İyi misin? Bir şey mi oldu? Vallahi seni böyle görünce ne oldu diye sormaya korktum şimdi. Vallahi ben de korktum abi. Kendimi durduramamaktan korktum. Şu kan başkasına ait olabilirdi. Öyle döndü ki gözüm can alabilirdim. Kendimden korktum. Eli? Mühim değil. Bir daha oğlumdan bir şey saklama. Olur mu? Bir daha yapma. Size bir şey olursa ben yaşayamam. Dur ben eczacı çantasını getireyim. Anne. Babam... Babam suçu kabul etmiş. Ne? Ne diyorsun sen? Seni o yüzden çağırdılar belli ki. Babamı ikna etmek için. Hay, ayaklarım kırılsaydı da gitmeseydim. Oraya varamadan ölseydim. Sus annem deme öyle. Senin suçun değil. O bizim suçumuz değil. Yazıyor. Nazif Kara'nın ben öldürdüm dediği yazıyor. Yazıyor. Nazif Kara'nın itirafnamesinin yayınlandığı yazıyor. Hakim hanıma ver bunları. Bakalım okuyunca ne diyecek. Feride bazen çok katı, çok kör oluyor. Umarım kale alır bunları. Umarım. Çünkü anladığım kadarıyla Nazif abi bize yardımcı olmayacak. Hapishaneye yanına sokmuyor bizi. Değil ki ben işkence gördüm diye savcıya beyanat versin. Şimdi mi gideceksin sen? Evet de. Bakalım benimle görüşecek mi? Benim babam haysiyeti, onuru için yaşayan gururlu bir adamdır Erdal abi. Şimdi çıkıp da karıma tokat attılar, bana işkence yaptılar diyecek bir adam değil. Maalesef böyle benim babam. Maalesef. Huyu kurusu. Babam için biz onun canından daha kıymetliyiz. Ailesine zarar gelmesin diye kendini feda ediyor işte. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Anlıyorum onu. Anlayacağın iş bana düştü. Mahir. Feride'yi ikna et. Kavga dövüşe girmeden tabii. Onun kanaati şu anda her şeyden önemli. Eyvallah o zaman. Ben Nazif abi görürsem seni arayacağım. Görür görmez ara. Birkaç saat dükkandayım. Adliyede olsam da ara. Aklım babamla. Yazıyor. Nazif Kara'nın ben öldürdüm dediği yazıyor. Yazıyor. Nazif Kara'nın
geldin mi İknur? Aldın mı sıvı yağ? Anne, gazetede babamın cinayeti itiraf ettiği yazıyor. Senin haberin var mı bundan? Başsavcının katili Nazif Kara suçunu itiraf etti. İtirafnameyi imzaladı. Biliyordun sen değil mi? O geceden sonra yaptı bunu değil mi? Bitti mi şimdi yani? Kurtulmayacak mı babam? Okudunuz mu gazeteyi? Okumuşsunuz belli. Bütün mahalle bunu konuşuyor. Hatta bütün İstanbul. Babam yaktı kendini. Bizi de yaktı. Oo, baksana nereye kadar attım. Hadi. Yok yukarı. Ben sana Nazif'le oynamayacaksın demedim. Ya anne ya. Yürü. Ya anne ya. Yürü dedim. Baba bak. Yediğin resmi gazeteyi koymuşlar. Anne bak. Dedem neden resmi koymuşlar gazeteye? Ne yazıyor burada? Biri okusun. Ne demişler dedem için? Ne demişler? Biri bana cevap versin. Songül'ün babası değil mi bu? Katilmiş bak. Bir de kavga ediyordu bizimle. Değil diyecektim. Başka ne diyecek? Yüzüme de söylesenize. Ne sustunuz hemen? O kadar diyordum babam yapmadı diye. Al oku da öğren. Gazeteler yalan mı yazacak? Evet yalan yazıyor, tamam mı? Benim babam öldürmedi. Ne üzülüyorsun kızım? Çok kral babam varmış işte. Savcı bey. Bu ne kepazelik? He? İtirafnameye basmışlar. Kim sızdırdı bunu? Buna kim cüret eder? Dondum kaldım Feride. Aynen ben de. Bunu her kim yaptıysa hemen bulmamız gerek. Bu işi aydınlatacağımdan emin olabilirsiniz. Her kim yaptıysa bulup meslek hayatını bitireceğim. Sevinirim. Resmi bir evrak bu sonuçta. Dosyaya daha yeni işlendi. Hakim Hanım. Efendim? Salih yapmış olmasın? Salih mi? Evet Salih. Bu belgeye ulaşması gayet kolay. Dosyayı istediği zaman görebiliyor ya. Salih'in böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Ferideciğim, bu avukata çok yüz veriyorsun. Yapma bunu. Benim kimseye yüz verdiğim yok. Sadece ona yol göstermeye çalışıyorum. Bir şeyler öğretiyorum. Stajın da amacı bu değil mi Turgut Bey? Benim buna şüphem yok. Ama Salih Bey'in amacı da bu kadar temiz mi acaba? Bak Feride, bütün adliye baloda yaptığınız dansı konuşuyor. Ben ki senin okuldan hocanım, aile dostunuzum. Burada bile bana bu kadar mesafeliyken herkesin gözü önünde bir stajyerle dans ediyorsun.
Ben senin işini biliyorum. Ama ya başkaları? Kimsenin öğle yemeğine dedikodu malzemesi olmanı istemem. Turgut abi. Beni bilen biliyor. Sen hiç düşünme böyle şeyleri. Önceki mevzuları da babamın bakan oluşuydu. Demek ki bu hiç bitmeyecek. O yüzden sen hiç üzülme. Tamam mı? Nazif abi. Hadi uyan da çorbanı iç, sonra gene dinlenirsin. Nazif abi. Abi. Nazif abi. Abi yalvarırım, ses ver. Nazif abi. Nazif abi. Abi uyan. Uyanmıyor. Abi. Nazif abi. 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 Nazif abi. Öldü mü lan yoksa? İnşallah bir şey olmamıştır. Ne oluyor ya? Bilmem ki. Ne vardı Salih Bey? Bunları size getirdim Hakim Hanım. Nedir bunlar? İşkence altında alınan ifadeler. Ve bunlarla alakalı emsal teşkil edecek davalar. Ben senden böyle bir şey istemedim. Niçin getirdin bunları? Nazif Kara durup dururken neden suçunu üstlendi? Bir daha düşünmeniz için. Yok bir şey. Bayılmış bu. Avukatı da geldiydi. Göremeyecek demek. Gelmişken boş gitmeyin bari. Faruk kardeş. Seni alayım, ziyaretçim var. Eyvallah. Gardiyan. Gardiyan. Nereye gidiyorsunuz? Doktor getirin. İyi değil, görmüyor musunuz? Ne bu ya? Herkes eşkıya olmuş. Sefa. Yapma. Kapat kapıyı. Yapma. Serdar abiden tembihliyiz. Cezalı o. Gardiyan. Hükmü verilmeden öldürüyorsunuz adamı. Tabut mu burası? Niye susuyorsunuz? Yapılan haksızlığı görmüyor musunuz? Bugün Nazif abiye yapılan yarın size de yapılabilir. Sayın savcım, Nazif Kara'nın koğuşunda isyan çıktı. Ne oluyor? Dertleri neymiş? Nazif Kara hasta. Siz izin vermeyince doktora çıkarmadık. En kalabalık koğuş orası. Diğerleri duyarsa yanarız savcım. Durduracaksınız o zaman. Benden yardım isteyeceğine çağır herkesi. Herkes iş başına. Serdar'la Murat da kaza geçirecek zamanı buldular. Onlar hastanede yatsınlar. Biz burayı toplayalım. Hadi işinin başına. Peki savcı bey. Bakın, bu da bir sene önce. Sanık suçunu kabul etmiş. Fakat avukatının yardımıyla işkence rapor edilmiş.
Hoş, eziyet edenler küçük bir cezayla kurtarmışlar ama en azından sanığın suçsuz olduğu anlaşılmış. Nazif Kara da aynı durumda diyorsun yani. Feride Hanım, adam idam edileceğini biliyor. Düpedüz intihar bu. Üstelik de o kadar suçsuzum diye direnmişken, şimdi neden durup dururken böyle bir ifade veriyor? Hiç mantıklı değil. Haksız mıyım? Müsait misiniz? Buyurun savcım. Turgut savcım. Sizce Nazif Kara işkence görmüş olabilir mi? İşkence mi? Mümkün değil. Nereden çıktı şimdi bu hakim hanım? Salih bir takım araştırmalar yapmış. Aslında hepsi bildiğimiz dosyalar, emsal davalar, doktor raporları. Benim kafamda zaten bir sürü soru işareti vardı. Bunu araştıralım Turgut savcım. Mahkememde herhangi bir şahit olsun istemiyorum. Abi doktora götürene kadar işlem bitmez. Doktor girmeden giremezsiniz. Doktor getirmeden gelmeyin. Bu memlekette böyle davalar yoktur desek yalan olur. Ama şu da gerçek ki bir kere olması hep olacağı anlamına gelmez. Yani bu davalar bizim dosyanın delili değil. Orası öyle savcı bey ama... Lafımı bitirmedim avukat bey. Sabırlı olun. Şimdi gerçek şu ki ölen kişi bir adliye mensubu. Herkesin sevdiği, çok kıymetli bir insan. Cezaevindekiler için de durum aynı. Zamanında birlikte mesai yapmışlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki hiç sanmıyorum. Cezaevi savcısı Ömer Bey bu konularda çok hassastır. Gerekeni yapalım Turgut savcım. Tabii ki. Her ne gerekiyorsa yapılacak. Ha Salih Bey, Ahmet Hoca sizin döneminizde fakültede derse giriyor muydu? Evet. Siz kaç girişlisiniz peki? 68 savcı bey. Benim bildiğim Ahmet Hoca 67'de emekli oldu ya. Ya ben 1. sınıftayken fakültede Ahmet Hoca vardı. Demek ben yanıldım. Turgut savcım nereden çıktı şimdi bu mevzu? Ahmet Hoca Salih'i tanıyorsa onunla gurur duyar diye düşündüm. Biliyorsun Ahmet Hoca da Salih gibi muhalefetten ve polisçilik oynamaktan çok hoşlanan bir avukattı.
Lokalde gördüğümde senden bahsedeceğim. Selamımı da iletirim. Turgut Bey, telefonunuz var. Barodan arıyorlarmış. Geliyorum. Kusura bakmayın. Acil bir durum. Çok mühim bir dosya bekliyordum. Sanırım ondan haber geldi. İzninizle. Evet buyurun. Abla, benim Melih. Melih sesin niye telaşlı? Neşe, annem iyi mi? Abla, cezaevinde isyan çıkmış. Senin şu idamlığın koğuşunda. Yazı işleri şefi de beni gönderdiler. Piyango bana vurdu. Ciddi olamazsın. Kötü haber mi? Dur Melih. Cezaevinde isyan çıkmış Nazif Kara'nın koğuşunda. Buldun mu istediğim dosyayı? Buldum tabii, bulmaz mıyım? Salih İpek'in değil mi? Tabii. Adamın hakkındaki her şeyi çıkarttım. Fakülteden diploması bile geldi. Güzel. Hemen geliyorum. Bir inceleyelim bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hastaneye mi kaldırılmış? Kötü mü peki durumu? Durum bayağı ciddi. Kimileri sabaha çıkmaz diyor. Sorumlusu kim peki? Anladım. Tamam Melih, kolay gelsin. İsyan Nazif Kara'nın revire çıkartılmamasıyla başlamış. Neden revire çıkaracaklarmış ki? Hasta mıymış? Yani... Şimdi nasılmış peki durum? Kötüymüş, hastaneye kaldırmışlar. Melih benim kardeşim, muhabirdir kendisi. Belki de duruşmada Nazif Kara'yı dinlemek nasip olmayacak. İsterseniz, yani müsaade ederseniz ben gideyim. Nazif Kara'yı görmeye kendim gideceğim. Peki. Siz bilirsiniz Hakim Hanım. Hadi. Sen de benimle geliyorsun. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Ne içersiniz? Şimdi bir şey almayayım. Mesaiden sonra rakı balık yaparız. Yaparız vallahi. Kızım sana çıkarttırdığım dosya vardı ya, onu bir al gel. Evet, Salih İpek'in. Pardon beyefendi, pansuman zamanı. Yanlış geldik galiba Hakim Hanım. İçeride Nazif Kara yok. Biliyorum. Hastaneye girerken sen önden gittiğin için fark etmedin. Nazif Kara'nın koğuşunda görevli olan gardiyanlar da burada. Serdar Güven ve Murat Taliboğlu. Ben de Nazif Kara'dan önce onlarla bir görüşeyim dedim. Adamlar ağır dayak yemiş ama korkudan trafik kazası demişler. Doktor darp raporu vermiş. Şu pansuman bitsin, Nazif Kara'dan önce bir de onlarla konuşalım. Onlar ne diyecekler senin bu işkence iddialarına? Bir de bu sözde kazanın Nazif Kara olayıyla ilgisi var mı, onları konuşalım. Çok haklısınız Savcı Bey. Zaman gerçekten çok hızlı ilerliyor. Genç meslektaşlarımız yol yordan bilmez oldular. Yani çok üslupsuz bir zat. Adamı göndereyim, rahat edeceğim. Hayır, kim stajını bu kadar ciddiye alır ki? Öğrenciliğin en sıkıcı günleri değil midir bu stajyerlik Ali'ciğim? Vallahi benim de Feride Hakim gibi güzel bir öğretmenim olsaydı ben de bu Salih Bey gibi çok böyle çalışkan bir öğrenci olabilirdim. Getir. Savcı Bey'e ver. Sana borçlandım Ali'ciğim. Sağ olasın.
Hakim Hanım, pansuman daha sürecek gibi. İsterseniz önce mahkeme gidelim, sonra gardiyanlara geliriz. Şimdi sordurduk, uyuyormuş Nazif Kara. Öyle mi yapsak acaba? İyi hadi. Pardon Hakim Hanım, beklettik sizi. Pansumanda bir sorun çıktı da. Buyurun. Mühim değil. Geçmiş olsun. Sağ olun hakim hanım. Nazif Kara bir itirafname imzaladı biliyorsunuz. Bu itirafnameyi imzalarken baskı ve işkence gördüğü iddia ediliyor. Ne diyeceksiniz bu hususta? Hakim hanım, biz işimizi yaptık. İşinizi yaptınız. Sizin işiniz işkence yapmak mı? Hı? Hem nedir sizin bu haliniz? Kaza geçirdik demişsiniz, basbayağı dayak yemişsiniz. Bu olayın Nazif Kara'nın itirafnamesiyle bir alakası var mı? Size soruyorum efendiler, yakarım memuriyetinizi. Sizi kim bu hale getirdi? Son kez soruyorum ve derhal bir açıklama bekliyorum. Sizi kim bu hale getirdi?